Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden güzel orkidelerimle karşınızdayım. Gördüğünüz üzere orkidelerim gayet canlı ve bol çiçekli. Özellikle sizlere bugün orkidelerinizi canlandırmak için, bol bol yeni çiçek dalı çıkarabilmesi için, yeni yapraklar ve yeni kökler çıkarabilmesi için nasıl bir bakım yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Şu anda havaların ısınmasıyla orkidelerin tam çiçek çıkarma dönemi. Bu dönemde orkidelerinize belirli aralıklarla gübreler vererek yeni çiçek dalı, yeni yaprak ve yeni kökler çıkarmasını destekleyebilirsiniz. Ben düzenli olarak ve sürekli değiştirerek farklı gübreler kullanıyorum. Gübreleri de genel olarak hep kendim hazırlıyorum. Bunları sizler de hazırlayabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte orkideler için yeni bir sıvı bitki besini hazırlayacağım. Özellikle orkideleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa bu tarif düzenli olarak verdiğiniz takdirde orkidelerinize çok büyük faydası olacaktır. Bugünkü sıvı bitki besinini aloe vera bitkisinden hazırlayacağız. Aloe vera bildiğiniz üzere çok fazla faydaları olan bir bitkidir. Ben aloe verayı özellikle çiçeklerim için de kullanıyorum. Ve bunu tabii ki çok farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Daha önce sizlere yapmış olduğum farklı gübre tarifleri de var. Sıvı bitki besini için aloe vera jelini kullanacağız. Bunun için hemen sağlıklı bir yaprağını kesiyorum. Keserken özellikle dipten kesmeye çalışın. Görüntü olarak çirkin durmaması için. Bakın hemen dipten kestim ve içindeki jeli görüyorsunuz. Aloe vera yapraklarında bol jel var. Bu jel inanılmaz faydalı. Hem insan sağlığına olduğu gibi hem de bitkilere inanılmaz faydaları var. Şimdi bu jeli nasıl kullanacağımızı hemen hep birlikte görelim. Bir tane makasımı aldım ve bu jeli gördüğünüz üzere küçük küçük parçalara ayırıyorum. Çok küçük parçalara ayırmanıza gerek yok. Aloe verayı bu şekilde küçük parçalara ayırdıktan sonra suyun içerisine koyacağım. Bir yaprak aloe vera jeli için 300 milim su yeterli. 300 milim suyu gördüğünüz üzere blenderın içerisine döktüm ve şimdi bunu çekiyoruz. Burada püre haline gelinceye kadar aloe vera jeli su ile karışıncaya kadar blenderda tutuyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Bakın blenderdan geçirdiğiniz zaman bu şekilde yeşil bir su çıkacak. Fakat içerisinde küçük pütür aloe vera yaprakları olacak. Bunların suya karışmasını istemiyorum. Bunları bu yüzden süzerek geçireceğim. Sadece suyunu kullanacağız. Çünkü eğer direkt içerisindeki pütürlerle beraber kullanırsak orkidenin ister istemez köklerine yapışacaktır. Böyle bir durum ile karşılaşmak istemediğim için süzüyorum. Bakın süzdükten sonra tabii ki aloe vera'nın geriye kalan küçük posasını atmayacağım. Bunu da nasıl kullanacağımı özellikle sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde yeşil bir su çıkıyor. Bu su bitkiler için çok faydalı. Birazdan sizlere bu suyu bitkilerimize, çiçeklerimize nasıl kullanacağımızı da göstermek istiyorum. Geriye kalan bu posayı ise bakın yine bitkilerinize sıvı bitki besini olarak kullanabilirsiniz. Bunun için ikinci yöntemim, geriye kalan bu posayı bakın bir şişenin içerisine koyuyorum. 750 milimlik bir şişe bu. Bu kadar posayı içerisine koyduktan sonra üzerine alıncaya kadar su koyabilirsiniz. Üzerine suyu koyduktan sonra kapağını sıkıca kapatıp bu şişedeki karışımın bir gece dinlenmesini bekleyeceğim. Özellikle bunu bekleterek yapıyoruz. Çünkü sadece yapraklarında geriye kalan posanın içerisindeki vitaminlerin suya geçmesi için bir gece dinlendirin. Yani 12 saat dinlendirdikten sonra posa zaten aşağı çökecek ve geriye kalan suyu evdeki bütün çiçekleriniz için kullanabilirsiniz. Bu ise beklemeden hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bir yöntem. Şimdi bu çiçeklerimi sıvı bitki besinini nasıl kullanacağımı da göstermek istiyorum. Her bir saksı için ben aloe vera sıvı bitki besininden 5 yemek kaşığı kadar veriyorum. Özellikle eğer çiçeklerinize sıvı bitki besinleri kullanıyorsanız sizlere tavsiyem çok fazla bekletmeden ve çok sık vermeden düzenli olarak vermeye çalışın. Yani bu karışımı 3 haftada bir verebilirsiniz. Her hafta vermenize gerek yok. Sık aralıklarla verilen sıvı bitki besinleri ister istemez çiçeklerde havalar sıcak olduğu için sineklenme, böceklenme yapabilir. Bu yüzden bakın
Görüyorsunuz çok az verdim. 5 yemek kaşığı kadar verdim. Ve bu zaten akşama kadar altındaki suyu çekecektir. Aloe vera jeli içerisinde A, C, E vitaminleri, bol miktarda folik asit, B vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum var. Bunlar da çiçekler için inanılmaz faydalı. Bu vitaminler sayesinde özellikle orkideler yeni çiçek dalı çıkarmaya başlayacaktır. Özellikle orkidelerinizin çiçek dalı çıkarma dönemlerinde, mevsim geçişlerinde bu sıvı bitki besinini verebilirsiniz. Böylelikle bakın bol miktarda çiçek dalı çıkarıyor. Gördüğünüz üzere bir dalda 6 tane yeni çiçek dalı var. Bunlar vermiş olduğum sıvı bitki besinleri sayesinde oluyor. Bu tarz sıvı bitki besinleri bakın yeni kökler çıkarmasına ve köklerin aktif yeşil uçta olmasına yardımcı oluyor. Zaten yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarmasını destekliyorsa verdiğiniz sıvı bitki besini bu orkideleriniz için faydalı olduğunu gösteriyor. Ve özellikle orkidelerinizin daha canlı olmasını, yapraklarının daha canlı ve bol bol çiçekli olmasına yardımcı oluyor. Bakın yine görüyorsunuz bu da vermiş olduğum sıvı bitki besinleri sonucunda inanılmaz şekilde orkidemin çiçeklenmesine, bol bol canlanmasına yardımcı olan bir sıvı bitki besini. Orkidelerinize sıvı bitki besinlerini verdikten sonra mutlaka bol ışık alan aydınlık bir yere koyun. Bu da yine orkideler için çiçeklenmesi için çok önemli. Orkidelerinizin bu şekilde bol çiçeklenmesi için mutlaka geçici süreliğine ya sabah güneşi ya da ikindi güneşini alan bir pencere kenarına koymanızı tavsiye ederim. Böylelikle daha fazla çiçek çıkaracaktır ve yeni bol bol kökler çıkaracaktır. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz beni desteklemek için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmına da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Eğer bu tarz videolarımı izliyor ve bu yöntemleri deniyorsanız sonuçlarını da yorumlar kısmına paylaşarak diğer takipçilerimin de sonuçları görmesine yardımcı olabilirsiniz. Ve yeni videolarıma da ulaşmak istiyorsanız mutlaka sağ köşedeki zil sesini tıklayarak açık konuma getirmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.